Adım Mahir. Ege'de küçük bir sahil kasabasında yaşayan, iki çocuklu bir ailenin en küçük ferdiyim. Anne ve babamı küçük yaşlarımda elim bir kazada kaybettim. 19 yaşıma kadar benden 11 yaş büyük abim büyüttü beni. Ardından askerliğimi tamamlayıp kasabaya geri döndüm. Ailemizden bize kalan ufak bir market, 2 tane müstakil ev ve birkaç ufak tarla kalmıştı. Maddi durumum o zamanlar iyi olduğundan abime beni evlendirmesini söyledim. Abimin eşi yıllardır onlarda yaşadığım için evliliğimi benden çok istiyordu. Bir süre sonra kasabada eli yüzü temiz aile kızı arayışına girdik. Kısmet o ki benim beğendiğim kızlar beni beğenmiyor, beni beğenenleri de ben beğenmiyordum. Kız arayışımız yaklaşık 2 sene kadar sürdü. Yengemin de bu süre zarfında sabrı kalmadı. Memnuniyetsizliği yüz ifadelerinden anlaşılıyordu. Bu durum abime de yansıyor fakat sesini çıkaramıyordu. Çünkü ben kardeşiyim, o karısı. Bir akşam yemeğine oturup yemeğimizi yerken yengem çevre kasabalarda çok iyi bir hoca olduğunu, kısmetimi aştırmak için muska yazdırmamız gerektiğini söyledi. Ben o tarz şeylerden korksam da evde daha fazla huzursuzluğa sebebiyet vermemek için denemeye karar verdim. Yengem hocaya haber göndereceğini ve çağırdığında haber vereceğini söyledi. Biz abimle 3-4 gün kadar market, tarla koşuşturması içerisindeyken bir öğle vakti yengem markete geldi. Hocadan haber geldiğini ve yarın gideceğimizi söyledi. O gün markete erken kapattık. Eve gidip boy abdestimi aldım ve iyice temizlendikten sonra hemen yatağıma girdim. Sabah erkenden kalktık, kahvaltımızı yaptıktan sonra abim, yengem ve ben arabaya atlayıp koyulduk yola. Yaklaşık 1,5 saatlik yolun ardından hocanın bulunduğu yere geldik. Yengem hocanın evinin çevre kasabada olduğunu söylemişti fakat ev resmen dağın ortasında, ağaçların arasında bir yerdeydi. En yakın kasaba arabayla neredeyse 20 dakika kadar uzaklıktaydı. Hocanın evi 2 katlı ahşap eski bir yapıydı. Evinin etrafını çalılar ve paslı dikenli demir teller ile çevirmiş, ufak bir bahçe yapmıştı. Ağaçların arasında kalan bu ev resmen dışarıdan kamufle olmuş durumdaydı. Arabayı yolun bittiği yerde bıraktık ve aşağıya indik. Bahçenin paslanmış demir kapısını yavaşça açarak içeriye girdik. Etraf oldukça sessizdi. Etraf ağaçlık olmasına rağmen bir tane doğru düzgün kuş sesi bile yoktu. Eve doğru ilerlerken tüm sessizliği karşımıza çıkan kapkara bir köpeğin havlaması bozdu. Bize doğru köpeğin koştuğunu fark edince korktuk ve koşarak kendimizi bahçenin dışına attık. Köpeğin boğazında tasma vardı fakat hiçbir yere bağlı değildi. Ne hikmet bilinmez ama biz bahçeden dışarı çıktığımızda köpek bizi kovalamayı bıraktı. Bahçe giriş kapısının önünde dikildi ve dişlerini göstererek bize hırlamaya başladı. O sırada hocanın evinin kapısı büyük bir gıcırtıyla açıldı. İçeriden 35-40 yaşlarında zayıf, saçları dökülmüş, cildi solmuş, çök dişli bir adam koşarak çıktı. Elinde koca bir kırbaç vardı. Köpeğe doğru koştu ve kırbaçla çok sert bir şekilde defalarca vurarak "Onlar bizim misafirimiz" diye bağırdı. Köpek yediği kırbaçlardan sonra acılar içinde çığlıklar atarak kulübesine doğru kaçtı. Adam bahçe kapısını açtı ve bizi içeriye buyur etti. Tereddüt ederek içeriye yavaş adımlarla girmeye başladık. İçimden böyle hocam olur diye konuşuyordum yürürken. Evin dış kapısının önüne geldiğimde kafam, gözlerim bir anda yan taraftaki kümese takıldı. İçindeki tüm tavuklar bacaklarından tavana asılmış ve hiç sesleri çıkmıyordu. Ben o görüntüyü de görünce korkmaya başladım. Yengem ve abim içeriye girdiler. Arkalarından da ben girdim. Evin içinde ekşi ve rahatsız edici bir koku vardı. Etraf oldukça dağınık ve her şey eskiydi. Tuhaf görünümlü cılız adam bizi bir odaya buyur etti. İçeri girdiğimizde minder üzerinde oturan yaşlı, siyahlara bürünmüş, gözleri sürmeli, esmer, yaşlı bir adam oturuyordu. Eliyle işaret ederek karşısına oturmamızı istedi. Etraf elektrik olmadığı için karanlıktı. Sadece birkaç adet mum bu karanlık odayı aydınlatmaya çalışıyordu. Ben gördüklerimden sonra iyice korkmaya başladım. Hatta kendimi geri dönmek istediğimi söylemeye hazırlanıyordum. Tam ağzımı açacaktım ki hoca kafasını yavaşça kaldırdı ve "Korkma evladım, senin kısmetini birileri bağlamış. Burada derdine derman olacağız" dedi. Ben sesimi bile çıkaramadım. Cılız adam içeri elinde bir keseyle girdi. Yengem kolundaki 2 bileziği çıkardı ve keseye attı. Daha sonra adam abimin önüne gitti. Abim de keseye birkaç tane altın koydu. Adam gözümün önünde sıkıca bağladı ve odadan çıktı. Benim altın verilebileceğinden haberim yoktu. Hoca ayağa kalktı ve "Ortaya yüzüstü yat evladım" dedi. Ben çekinerek dediğini yaptım.
Kollarımı arkaya doğru getirdi ve arkadan bağladı. Ardından başka bir ip alıp ayaklarımı bağlamak için eğilirken "Hocam emin misiniz?" dedim. Hoca cevap vermedi ve iki ayağımı da bileklerden bağladı. Ardından eline bir örtü aldı ve kafama okşayarak "Merak etme, hemen hallolacak" dedi. Elindeki siyah çarşafı da komple üzerime örttü. Etrafı hiçbir şekilde göremiyordum. Duyduğum tek şey ise hocanın eline aldığı makasla sırt bölgemdeki çarşafı kesişiydi. Sırt bölgemi kestikten sonra gömleğimi yukarıya doğru sıyırdı. Şimdi sırtım tamamen açıktı. Hoca Arapça gibi bir şeyler okuyarak sırtıma hafif sıcak, yapışkan, cıvık bir sıvıyı sürmeye başladı. Bu sürme işlemi bir süre devam etti. Ardından "Evladım, sırtına mum damlatıp ufak, derin olmayan kesik atacağım. Sakın korkma. Ardından işimiz bitecek" dedi. Ben sesimi çıkarmadım. Sırtıma 6-7 damla kadar mum damlattıktan sonra ufak bir kesik attı. Canım biraz yansa da sesimi çıkaramadım. Ardından hoca üzerimdeki çarşafı kaldırdı ve ellerimi ayaklarımı çözdü. Kolumdan tutup ayağa kaldırdı. Elindeki tası uzatarak suyu içmemi söyledi. Tek dikişte suyu içtim. Hoca, "Evladım, işlemin tamamlandı. Yakın zamanda kısmetin açılacak. Tek yapman gereken bu gece kesinlikle duş alma. Sırtına su değmesin. Hatta aynaya falan da bakma. Kapalı vaziyette sabaha kadar dokunma. Ezandan sonra istediğin saatte yıkanırsın" dedi. Hocaya teşekkür ederek evden çıktık. Arabada yengemin yüzünde çiçekler açıyordu. Ben şakaya vurarak "Yenge, hiç boşa sevinme. Ben inanmıyorum" dedim. Yengem de gülerek "Sen istediğin kadar inanma. Kısmetin öyle bir gelecek ki yengene her gün dua edeceksin" dedi. Ben ne kadar inanmasam da yengem haklı çıktı. Öyle bir yer, öyle bir zamanda, öyle bir kısmet ayağıma geldi ki resmen aşkın ne olduğunu o an anladım. Hocanın evine gidişimizden birkaç gün sonra da sabah marketi ben açtım ve abim de merkeze gidip toptancıdan mal almaya gitmişti. Öğlenden sonra saat 2 gibi abim bir hışımla dükkana girdi. Gözleri sinirden kan çanağı olmuş ve burnundan soluyordu. Hemen yanına gidip "İyi misin abi, ne oldu?" diye sordum. Abim toptancı ile kavga ettiğini ve bize artık mal veremeyeceğini söyledi. Bu durum oldukça kötüydü. Çünkü yakınımızda 2 tane toptancı vardı. Biri artık bize mal satamayacaktı. Diğeri ise abimin zamanında taktığı borçtan dolayı mal vermiyordu. Diğer toptancılar ise bize çok uzaktı. Abimle bir süre düşündükten sonra aklına bir fikir geldi. Diğer toptancı beni tanımıyordu. Ben abimin adını vermeden gidip mal alacaktım. Ertesi gün toptancıya gitmek için erkenden kalktım. Yataktan çıktığımda hocanın sürdüğü şeyin çok fazla sertleştiğini ve beni rahatsız ettiğini fark ettim. Banyoya gidip atletimi sıyırdım. Aynadan sırtıma baktığımda hocanın sürdüğü jel gibi şeyin kas katı kesilip duvar gibi olduğunu gördüm. Sıcak suyu tutup uzun süren çabanın ardından sırtımı temizledim. Sırtımda başka bir şey kaldı mı diye aynadan baktığımda şok geçirdim. Hocanın ufak kesik atıyorum dediği şey sırtımda garip simgeleri içinde bulunduran bir daireydi. Hoca resmen sırtıma avuç içi büyüklüğünde bir simge kazımıştı. Toptancıya yetişmem gerektiği aklıma geldi ve doğrudan yola çıktım. Toptancıya vardığımda içimde acaba adam beni tanır mı düşüncesi vardı. Neyse ki korkulan olmadı. Ben de içeride rahatça mal seçmeye başladım. Mallara göz gezdirip alacaklarımı kenara ayırırken yanıma genç, güzel bir bayan geldiğini gördüm. O da benim gibi mal almaya gelmiş olmalıydı. Çaktırmadan göz ucuyla baktığımda resmen genç kadına vuruldum. Güzelliği beni benden almıştı. Kendimi öyle kaybetmişim ki kadına bön baka kalmışım. Genç kadın benim ona baktığımı fark etmiş olacak ki kafasını yavaşça bana çevirdi. Ufak bir tebessümle "Merhaba, bir sorun mu var?" dedi. Ben o anda kendimi tutamadım ve "Güzelliğinize hayran kaldım. Çok özür dilerim" dedim. Genç kadın tekrar gülümsedi ve "Çok teşekkür ederim. Daha önce bana kimse böyle güzel sözler söylemedi" dedi. Elini uzatıp "İsmim Ahmer" dedi. Garip bir isimdi ama ben de elimi uzatıp tanışmıştım. Bir süre muhabbet ettik ve kendisi benimle bir çay içmek istediğini söyledi. Ben de hemen kabul ettim. İkimiz de mal seçimini bırakıp merkez sahil çay bahçesine gittik. Kendisi yakın bir çevredeki kasabada marketi olan varlıklı bir ailenin tek evladıymış. Ailesinden ve kendinden çokça bahsetti. O kendini bana anlattıkça ben ona daha da çok aşık oldum. Daha fazla dayanamadım ve oracıkta aşkımı itiraf ettim. Kendisi de bu konuda bana karşı boş olmadığını söyleyerek ilişkimizin ilk adımını atmış olduk. Akşam hava kararmaya yakın çay bahçesinde karnımızı doyurup vedalaştık. Yola çıkıp bizim kasabaya vardığımda hava kararmış ve market çoktan kapatılmıştı. Eve girdiğimde abi şaşkınlıkla "Oğlum sen neredesin kaç saattir?
Sabah mal almaya gittin gelmedin diye kızdı. Ben de olanları anlattım. Yengem yine gülücükler saçarak ben senin kısmetini açtıracağım dediysem yaparım dedi. Gidip yengemin ellerinden öptüm ve ona dualar ettim. Ahmer ile toptancıda da buluşmalarımızı birkaç ay kadar devam ettirdik. İlişkimiz çok iyi gittiği için evlenmeye karar verdik. Abim ve yengemleri alıp aileleri tanıştırdık. Kız istedik ve düğünümüzü gerçekleştirdik. Buraya kadar her şey çok güzeldi. Düğün günü sabırsızlıkla Ahmer'e kavuşacağım anı bekliyordum. Neyse ki düğün bitti ve Ahmer ile babamdan kalan diğer evimize geçtik. Ahmer gelinlikle yatak odasında karşımdaydı. Gerdek için o kadar sabırsızdım ki şükür namazını kılmadan Ahmer'i soymaya başladım. Eşim cilveler yaparak "Çok sabırsızsın, biraz sakin ol" dese de ben dinlemedim. Resmen kudurmuş bir hayvan gibi davranıyordum. Bir çırpıda kendi üzerimi de çıkardım. Ahmer bana sarıldı, ben de Ahmer'e. Elleri sırtıma dokunurken bir anda geri çekildi. Şaşkınlıkla sırtıma yaklaşıp "Bu şekil ne kadar güzel böyle, muhteşem duruyor" diyerek dokunmaya başladı. Belli ki hocanın attığı kesiğin izleri duruyordu. Kız kesikten tahrik olmuş olacak ki benden önce üzerime atladı. Gerdek gecemiz çok sert geçmişti. Gerdek bittikten sonra banyoya duş almak için geçtim. Hemen arkamdan Ahmer ağlayarak geldi. Kızın bacaklarının arasından dehşet derecede kan akıyordu. Ben kanı görünce dona kaldım. Kekeleyerek "Canım, hemen hastaneye gidelim" dedim. Ahmer elimi kaldırıp "Merak etme, ben iyiyim. Sen bekle, ben duş alıp çıkacağım" dedi. Banyoya girdi ve kapıyı kilitledi. Ne yapacağımı bilemiyordum. Ahmer duş alırken ben de yatak odasına geçtim. Çarşaf kanlar içindeydi. Akan kan kırmızıdan daha çok siyah gibiydi. Yani aşırı koyu kırmızı renkteydi. Çarşafı toplayıp banyonun önüne koydum. O sırada Ahmer sinirli bir şekilde duştan çıktı. Hiçbir şey söylemeden yatak odasına gidip kapıyı kilitledi. Ben de arkasından gittim ve kapıyı tıkladım. Ama Ahmer ses vermiyordu. Birkaç dakika sonra üzerini giyip odadan çıktı. "Canımı yakma" dedim, "yavaş ol" dedim. "Bana bunu neden yaptın" dedi ve koltuğa oturup yere doğru gözlerini dikti. Ben de yanına oturup saçlarını okşadım. "Sen bana yapma etme demedin sevdiğim. Nereden çıkarıyorsun" dedim. Cevap vermedi. Gözleri hala halıdaydı. Bir süre sessiz bir şekilde oturduktan sonra ayağa kalktı. "Ben yatıyorum" diyerek yatak odasına girdi ve kapıyı kilitledi. İlk gecemizde ben salonda, eşim ise yatak odasında uyudu. Sabah saatlerinde uykumu mutfaktan gelen çatal bıçak sesleri böldü. O anda Ahmer'in benimle barışmak için kahvaltı hazırladığını düşündüm ve bozuntuya vermeden kafamı yastığa geri koydum. Tam bu uykuya tekrar dalacakken mutfaktan gelen gürültü ve çığlık sesleriyle irkildim. Hemen yataktan fırlayarak mutfağa koştum. Ahmer çığlıklar içerisinde yerde yatıyordu. Çay demlerken üzerine çaydanlık devrilmişti. Hemen kucaklayıp apar topar hastaneye götürdüm. Gözleri ve karnı felaket şekilde yanmış durumdaydı. 2 gün süren yanık ünitesindeki tedaviden sonra odaya çıkardılar. Bu 2 günün ardından eşimi ilk defa görecektim. Odaya başım önümde girdim. Ellerini tuttum ve "Nasılsın" dedim. Ahmer'in gözleri doldu. Sesi titreyerek "Evde biri vardı. Küçük bir kız çocuğuna benziyordu. Ben sana kahvaltı hazırlarken odaya hızlıca girip çaydanlığı üzerime fırlatıp kaçtı" dedi. Yaşadığı olaylardan dolayı kafası bozulmuştur diye düşündüm. Sakin bir tavırla "Sevgilim, öyle bir şey mümkün değil. Kapılar kilitli, camlar kapalıydı. Böyle bir şey olması imkansız" dedim. Ahmer ağlayarak "Beni deli sanıyorsun, beni sevmiyorsun, uzak dur benden" diyerek hastanede de kopardı yaygarayı. Binbir güçlükle sakinleştirdikten sonra Ahmer'i eve götürdüm. Ahmer'in yanıklarının iyileşmesi 15-20 gün kadar sürdü. Bu süreçte ben markete doğru düzgün gidemedim. Markette neredeyse hiç mal kalmadığından Ahmer'e bir günlüğüne yengem bakacaktı ve ben de toptancıya gidip mal alacaktım. Sabah yengem bize geldi. Ben de hemen üzerimi giyip doğru toptancıya yola koyuldum. Toptancıya varıp hızlıca malları seçmeye başladım. O sırada toptancının sahibi arkama yaklaştı ve elini omzuma koyarak "Nerelerdeydin kardeş? Uzun zamandır gelip gitmiyorsun. Bir sorun yoktur inşallah" dedi. Ben de "Sizin burada tanıştığım bir kız vardı. Onunla evlendim. Bir de kızcağız düğünün ertesi gün kaynar suyla kendini yakınca yanından ayrılamadım" dedim. Adam gülümsedi ve "Hayırlı olsun" dedi. "Kim bu kardeşimiz?" dedi. Ben de "İsmi Ahmer. Tanırsın sen. Hep buradan alışveriş yapar" dedim. Adam Ahmer deyince bir irkildi. Mırıldanarak "Tövbe estağfurullah" diyerek birkaç kez tekrarladı. Ben de "Hayırdır abi, sorun ne" dedim.
Adam çekinerek "Ahmer" deyince aklıma bir şey geldi de boş ver dedi. Ben aklına ne geldiğini ısrarla sorunca adam "Ahmer diye bir cin ismi vardı. O aklıma geldi. İnsan kılığına bürünen tehlikeli 4 ifritten birinin adı" dedi. Ben de dalgaya vurarak gülmeye başladım. "Yok, bizimki insan" dedim. Adam omzuma tekrar dokundu, gülümseyerek "Neyse, hayırlı olsun" dedi ve merdivenlerden üst kattaki yazıhanesine çıktı. Adamın söylediklerini kendimce biraz düşündüm ve patavatsızlık yaptığı kanaatine vardım. Ne olursa olsun eşim hakkında böyle konuşması doğru değildi. Adamın dediklerini bir kenara atıp işime koyuldum. Malları arabaya yükleyip kasabaya geri döndüm. Evin önüne geldiğimde Ahmer, abim ve yengem bahçede şen şakrat muhabbet ederken gördüm. Ahmer'i mutlu görünce ben de mutlu oldum. Selam verdim ve yanlarına oturdum. "Hayırdır, ne bu mutluluk böyle?" dedim. Yengem sabırsızlıkla "Müjdemi isterim, baba oluyorsun" dedi. Ben bunu duyunca sevinçten havalara uçtum. Her birine tek tek sarıldım. Kendimi tutamadım. Ve "Yenge, nereden biliyorsun?" dedim. Yengem de "Kızın bulantısı tuttu. Biz de doktora götürdük. Hamileymiş işte" dedi. Ben tekrar sevinçten zıplaya zıplaya her birine sarıldım. Akşama kadar bahçede oturduk. Sohbet, muhabbet, yemek, çay derken abimler hava kararınca evlerine geçtiler. Biz de Ahmer'le baş başa kaldık. Uzun zamandır Ahmer benimle küs gibiydi. Bu olayın bizi tekrar yakınlaştıracağını düşünüyordum. Fakat abimler gidince Ahmer yine buz kesilip yüzünü astı. Ben elinden tutup "Neden böyle yapıyorsun sevdiceğim?" dedim. Ahmer elini geri çekip ayağa kalktı. Sinirli bir şekilde "Çekil şuradan" deyip arka bahçedeki eski ahıra doğru yürüdü. Karanlıkta düşer bir şey olur diye peşinden koştum. Ahmer hızlı adımlarla ahırın kapısından içeri girdi. Ben de arkasından içeriye daldım. Ahır zifiri karanlıktı. Yıllardır kullanılmadığından oldukça havasızdı. Karanlığın içerisinde Ahmer'i görmeye çalışıyordum. Az önce içeri girmişti. Saklanması bile neredeyse imkansızdı. İçeride çıt sesi bile yoktu. Etrafa göz gezdirdikten sonra yavaşça içeriye doğru birkaç adım attım. Arkamdan ahırın kapısı sert bir şekilde kapandı. Korkudan olduğum yerde sıçradım. Hemen arkamı dönüp kapıyı elime attım. Kapıyı açmaya çalıştım fakat kapı bir türlü açılmıyordu. Ahır yıllardır kullanılmadığı için kilitli değildi. Fakat ben ne kadar güç sarf edip kapıyı açmak için asılsam da kapı yerinden oynamıyordu. Sanki çok güçlü birisi kapıyı arkadan sıkıca tutuyor gibiydi. Korkum iyice yükseldi. Kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Panikle bağırarak "Ahmer, kapıyı aç. Yaptığının hoş olduğunu mu sanıyorsun?" dedim. Ahmer'den cevap yok. Birkaç defa daha "Ahmer, cevap ver" diye bağırınca ensemde soğuk bir nefes hissettim. Ahırın içinde arkamdan Ahmer'in sesi geldi. "Bu gece buradan çıkamayacaksın." Korkudan tir tir titriyordum. Yavaş yavaş kafamı arkaya çevirdim. Karanlığa iyice alışan gözlerimi ahırın her yerinde gezdirdim. Ahmer içeride değildi. Bugün adamın bana söylediklerini de düşününce sessiz bir şekilde sırtımı kapıya yaslayarak çömeldim ve ağlamaya başladım. Ahırın bir tane ufacık penceresi vardı. O da tam karşımda, ahırın diğer ucundaydı. Oraya gidip pencereden çıkacak cesaretim de yoktu. Bu yüzden gözlerimi kapatıp yüzümü dizlerime yaslayarak ağlamaya devam ettim. Bir süre sonra oracıkta uyuyakalmıştım. Gecenin geç saatlerinde bir gürültü beni uykudan uyandırdı. Ahırın içerisinde ne dediği anlaşılmayan bir kalabalığın sesine benzer sesler duyuyordum. Bunun yanında ahırın içinde koşuşturmalar, ayak sesleri geliyordu. Yüzümü kaldırıp gözümü bile açmak istemiyordum. Ama bu gürültünün ne olduğunu da merak ediyordum. Daha fazla dayanamadım ve yavaşça başımı kaldırıp gözlerimi açtım. Karşılaştığım manzara karşısında tıpkı karabasan görmüş gibi dona kaldım. Hareket edemiyor, konuşamıyor, gözlerimi dahi oynatamıyordum. Ahırın içinde 10-15 kadar minik boylu insana benzeyen gölge gibi varlıklar, ortada duran ve karanlıkta zar zor fark edilen koyu kırmızı renkli 2 metre kadar boyu olan bir varlığın etrafında duruyordu. Bir süre bu gürültü devam ettikten sonra ortada duran 2 metrelik gölgenin gözlerinin belirdiğini gördüm. Gözü köz gibi kıpkırmızı ve parlaktı. Etrafındaki ufak varlıklar bu göz meydana çıkınca hareketlenmeye başladılar. Tıpkı insan gibi yürüyüp hareket ediyorlardı. Birkaç saniye sonra sırtımda dayanılmaz bir yanma hissettim. Resmen biri benzin dökmüş de sırtımı aleve vermişti. Canım o kadar çok yanmasına rağmen hala yerimden kıpırdayamıyor, çığlık bile atamıyordum. Sırtım yandıkça varlıkların sesleri sağa dağıtıyordu. İbranice,
Farsça ve Arapçaya benzer bir dilde çığlıklar atarak bir şeyler söylüyorlardı. Sırtımdaki yanma hissi bir süre sonra kesildi. O varlıklar 2 metrelik varlığın etrafına toplandı ve seslerini kestiler. Ardından karşımda duran ahırın penceresinden beyaz renkte bir esinti içeriye girdi. Gürültüsü bulut gibiydi. Ortadaki varlığa yaklaştığımda bunun Ahmer'in silüeti olduğunu fark ettim. Uzun boylu varlığın ayağının dibinde yuvarlak tarzda bir şeyi eline aldı ve demirden bir bardağın içine bir şeyler doldurdu. Ardından bana yaklaşarak bardağa doldurduğu şeyi içirdi. İçtiğim şeyin tadı resmen kandı. Hatta kandan daha da iğrençti. Midem bulanıyor ama içtiğim şeyi kusamıyordum. Bir süre sonra olduğum yerde başım dönmeye, gözlerim kapanmaya başladı ve olduğum yere yığılıp kaldım. Öğle vakitlerine doğru gözlerimi açtım. Hala ahırın içindeydim. Dün gece neler olduğunu sorgulamaya çalışıyordum. Rüya mı yoksa gerçek miydi bilmiyordum. Doğrulup etrafa baktım. Karşıdaki pencereden içeriye düşen ışık süzmesi az da olsa içeride ne olduğunu bana gösteriyordu. Ayağa bir çırpıda kalktığımda kapının çaldığını duydum. Dışarıdan abimin sesi geliyordu. Kapıyı alacaklı gibi sert ve hızlı vuruyordu. Kapıyı açmaya çalıştığımda kapının kilitli olduğunu fark ettim. O sırada kapının içeriden mandallandığını fark ettim. Mandalı çektim ve kapıyı açtım. Abim kapı açılınca sırtıma sert bir tokat attı. Tokatın etkisiyle geriye doğru düştüm. Abim öfkeyle bana bağırıyor, yengem ve Ahmer arkasından bana bakıyordu. Abim ulan utanmaz, gece gece bu hamile kızı korkutmaya utanmıyor musun diye bağırıyordu. Ben de şaşkınlıkla ne kızı ne korkutması abi diye sordum. Abim bana doğru eğilip bir tokat daha attı ve gece vakti kaçıp kendini ahıra kilitlemişsin. Kız arkandan gelmiş kapıyı açmamışsın. Kız korkmuş da gece vakti eve dönmüş. Sabah geldi kapıya söyledi. Derdin ne senin şerefsiz diye hakaretler saydırarak bağırmaya devam etti. Ben de olduğum yerden doğrulup sert bir tavırla asıl beni oraya Ahmer kilitledi dedim. Kanıt aramak için arkamı döndüğümde yerde ortada derisi soyulmuş keçi iskeleti olduğunu gördüm. Hemen koşup elime aldım. Bak abi, bundaki kanı da bardağa doldurup bana içirdi. Bu insan değil diyerek çıkıştım. Abim üzerime gelip bu sefer sağlam bir yumruk attı. Beni yere serdi. Ardından ulan ahlaksız köpek. Hamile kızın canı kelle çekmiş. Benden istedi diye gittim aldım getirdim. Kızın rızkını da alıp buraya getirmişsin. Yerlerde heba etmişsin. Yakışıyor mu sana? Bir daha alkol içersen seni öldürürüm dedi. Ben burnumdan akan kanı silip ayağa kalktım ve koşarak ahırdan çıktım. Kasabada mezarlığın yanındaki çeşmeye gidip elimi yüzümü yıkadım. Ardından abdestimi alıp anne ve babamın mezarına gittim. Dualar okudum. Hatta oturup onlara olanları anlatarak içimi döktüm. Daha sonra oradan çıkıp yavaşça dükkana gittim. Abim dükkanı daha yeni açıyordu. Abimin yanına vardım. Abi beni ne olur dinle dedim. Abim söyle olan dinliyorum dedi. Ben gece olan her şeyi abime anlattım ve ekledim. Ben onun insan olduğuna inanmıyorum. O eve gitmeyeceğim. Kabul edersen sende kalırım. Yoksa gider bir yer bulurum dedim. Abim kahkaha atarak güldü. Anlattıklarımın hiçbirine inanmamıştı. Elini omzuma dayadı. Bak oğlum senin alkolle işin olmaz. Ama dün o müjdeli haberi duyunca gidip alkol alıp içmişsin. Sonra da kendini ahıra kilitlemişsin. Kız sabah gelip tüm olanları bana anlattı. Sen alkolün etkisiyle bu yaşadıklarını gerçek zannediyorsun dedi. Ben orada alkol şişesi bul sana inanacağım desem de nafile. Abim bana inanmayı bırakın beni kendine inandırdı. Uzun süren bu konuşmanın ardından bunun rüya ya da alkolden olduğunu kanaatine vardım. Abim hadi bugün evine git. Kızın yanında dur. Barış gönlünü al dedi. Ben de yavaş yavaş çıktım yola. Eve geldim ve kapıyı çaldım. Kapıyı Ahmer açtı. Beni görünce boynuma sarıldı ve bir daha beni korkutma dedi. Ben bunu duyunca durumun içmediğim alkolü içtiğime kendimi iyice inandırdım. Ahmer beni içeriye buyur etti. Bana güzel bir kahvaltı hazırlamıştı. Sofraya oturup kahvaltımızı ederken bir anda canım adının anlamı ne demek diye sordum. Bana baktı, gülümsedi ve bilmediğini söyledi. Ben de fazla üstelemedim. Akşama kadar bahçede öyle boş boş oturdu. Hava kararınca hemen yatağa girip uykuya daldık. Gece vakitlerinin ortasında yine uykum bölündü. Beni uyandıran Ahmer'di. Tek gözümü açtım ve uyku sersemi ne oldu Ahmer dedim. Ahmer fısıltılı bir sesle dışarıda birileri var. Cama taş attılar. Ben de cama çıktığımda beni taşladılar dedi. O an sinirlendim ve hemen cama çıktım. Dışarıda bir sürü gölge hareket ediyor ama kim olduklarını kestiremiyordum. Camı açıp kaba ve yüksek bir sesle
"Hayırdır ulan, kimsiniz siz?" diye bağırdım. Gözle göremediğim bir yerlerden bana da taş atmaya başladılar. Sinirimin üstüne sinir eklenince dayanamadım. Kapının arkasına duran sopayı alıp üzerlerine koşmaya başladım. Camı taşlayanlar ağır adımlarla ilerleye dursun, mısır tarlasının içine doğru gidiyorlardı. İçlerinden birini yakalanma umuduyla ben de arkalarından dalıp mısır tarlasının içine daldım. Mısır koçanları arasında taşlayanlardan birini yakalama umuduyla ilerliyordum. Bir süre ilerledikten sonra durdum ve ayak seslerini duyarım umuduyla dikkat kesildim. Tarlanın ilerisinde o anda bir çığlık yükseldi. "Yardım edin, yardım edin" diye bir çığlıktı bu. Bir daha tekrarlandığında bu sesin Ahmer'e ait olduğunu düşündüm ve sesin geldiği yere doğru koştum. Ben koşarken boyumu geçen mısırlar da yüzüme ve vücuduma çarpıyordu. Bir süre koştuktan sonra kısık sesli bir ağlama sesi duydum. Koşmak yerine sese doğru yavaş adımlarla ilerledim. İleride koşanların arasında yere oturmuş ve ağlar vaziyette biri duruyordu. Bu Ahmer'di. Yavaşça yaklaşıp "Geldim canımın içi, korkma. Seni şimdi buradan götüreceğim" dedim. Elimi Ahmer'e doğru yavaşça uzattım. Ahmer ayağı arkası dönük bir şekilde kalktı. Ahmer ayağa kalkarken ben yine felçli gibi dona kaldım. Ahmer 2 metre kadar boyundaydı. Arkasını bana doğru döndüğünde gözlerinin alev gibi kırmızı ve parlak olduğunu, suratının ve ellerinin yanıklar içinde olduğunu gördüm. O sırada korkuyla içinden evzü besmele ve kelimeye şehadet getirdim. Ne olduysa bir anda ellerim ayaklarım kendine geldi. Hemen ayağa kalkıp geldiğim yere doğru çığlıklar ve bağırışlar içinde koşmaya başladım. Her zamankinden hiç olmadığı kadar hızlıydım. Hem tarladan çıkıp kurtuluyorum derken ayağım bir yere takıldı ve yere düştüm. Düşerken başımı yerdeki bir taşı çarpmam sebebiyle oracıkta bayılmışım. Gözlerimi açtığımda bir hastanede ellerim kelepçeyle yatağa bağlı vaziyette kendimi buldum. Burası etrafa bakacak olursak bir akıl hastanesiydi. Yaşadıklarıma anlam vermekte güçlük çekiyordum. Bir süre göz ucuyla etrafa boş boş baktıktan sonra başıma gelenleri sorgulamaya başladım. Kendi kendime burası akıl hastanesi olmalı. Bir kadına aşık oldum, o da bana aşık oldu. Evlendik ve eşim hamile kaldı. Herhalde oradan sonra kafayı yedim ya da bilmediğim bir psikolojik rahatsızlığım vardı diye düşünürken etraf bir anda gri renge dönüştü. Duvarlar sanki kırışmış bir örtü halindeydi. Kulağımda garip bir çınlama meydana geldi. Yattığım yerde başım dönüyordu sanki. Korkmaya başladım. Kalkıp kaçmak istedim ama nafile. Ellerim yatağa bağlıydı. Kendi kendime haykırıyor, yardım edin diye bağırıyordum. Bir süre sonra içeriye önlükte 2 kadın, doktor içeri girdi. İkisinin saçları yüzünü örtüyordu. Sol tarafıma yan yana dizildiler. Bir süre öyle baktılar. Kulağımdaki çınlama daha fazla arttı ve dehşet verici hale geldi. Etraf deprem olurcasına sallanıyordu. Duvarlar hareket ediyordu. Çınlamanın yanında anlayamadığım garip fısıltılar da işitiyordum. Solumdaki doktor görünümlü 2 kişi bir anda odanın etrafında çok hızlı hareketler yapıyor, duvarlarda ve tavanda dahi yürüyorlardı. Gözle yakalamak oldukça zordu. Korkudan tir tir titriyordum. Ağlamaya başladım ve "Yeter, yalvarırım durun" diye haykırıyordum. Bir süre sonra altıma işediğimi fark ettim. Bu durum birkaç dakika kadar devam ederken etraf yavaşça normale dönmeye başladı. Gözlerimi birkaç kez açıp kapadığımda her şey normale dönmüş, sol yanımdaki doktorlardan biri başımı tutarken diğeri ise bana iğne yaptığını fark ettim. İğneden hemen sonra sakinleştim. Bir anda gevşedim. Doktorlardan başımı tutan kadın kulağıma eğilip "Biraz daha bekle, her şey bitecek" dedi. Ardından gözlerim yavaşça kapandı ve bayılıp kaldım. Bu hastanede günler, belki de haftalarca kaldım. Hastanede kaldığım günlerde neredeyse her gün korkunç sesler işittim ve görüntüler gördüm. Ne zaman korksam doktorlar içeri giriyor, bana iğne vuruyor ve bayılmadan hemen önce "Biraz bekle, her şey geçecek, her şey bitecek" diyordu. Yine günlerden birinde doktorlar odanın kapısını açıp tuvalete gitmem için izin verdiler. Odadan çıktığımda genelde yanımda doktorlar duruyor fakat tuvaletteyken yalnız bırakıyorlardı. Doktorlar koluma girip beni tuvalete bıraktılar ve kapıyı kilitlediler. Lavaboyu açtım ve yüzümü yıkıyordum. Aynada yüzüme baktığımda gördüğüm tek şey suratım parçalanmış, çürümüş ve gözlerim siyah bürünmüş durumdaydı. Fakat gerçekte böyle olmadığını, bunun sadece psikolojik olduğunu düşünüyordum. Hastaneye geldiğimden beri hiç dışarı çıkmamış, hatta gökyüzünü içeriden dahi görmemiştim.
Dışarıyı görme ümidiyle tuvaletin penceresi olup olmadığına bakmak istedim. En köşedeki tuvalet kabinine girdim. Ufak bir pencere vardı. Klozetin üzerine basarak pencereye doğru kafamı uzattım. Bu ufak pencere ile dışarı arasında sadece plastik sineklik tel vardı. Dışarıyı görme özlemim ile tellerin ardına baktığımda ilk gördüğüm şey etraftaki otlardan ibaretti. Görünüşe göre ben bodrum kattaydım. Kendimi burada huzursuz ve korku dolu hissettiğimden dolayı sinekliği yırtıp kaçmayı deneyecektim. Besmele çektim ve uzamış tırnağımı sinekliğe takarak 4-5 hamlede sinekliği yırtıp attım. Hiç vakit kaybetmeden önce iki kolumu, ardından başımı, gövde ve ayaklarımı dışarıya çıkardım. Etrafa birkaç saniye bakındım. Burası sessiz sakin bir ormanlık alandı. Etrafta ne bir ev, ne bir araba, ne bir insan vardı. Hayrete düşmüştüm. Etraftaki bu sessizliği yaklaşık 20 metre kadar uzaklıktaki köpeğin havlaması bozdu. Kafamı çevirdim ve köpekle yüz yüze geldim. Karşımda kapkara bir köpek vardı. Bir saniye, bu hocanın köpeğiydi. Arkama baktığımda hastanede değil, haftalardır yattığım yer hocanın eviydi. Gözlerime inanamadım. Bunun gerçek mi yoksa hayal mi olduğunu anlayamıyordum. Birkaç saniye duraklasam da köpeğin üzerime fırlamasıyla beraber durgunluğum bozuldu. Hemen aklıma bahçeden çıktığımda köpeğin peşime bırakacağı geldi. Tüm gücümle bahçenin çıkış kapısına doğru koşarken köpek de süratle arkamdan geliyordu. Köpek o kadar hızlı koşuyordu ki ayak seslerinden bana yaklaştığını çok net duyabiliyordum. Tam bahçe kapısına vardığım anda köpek altımdaki pantolonumdan beni yakaladı. Bunun üzerine ben de dengemi kaybedip bahçe kapısından dışarıya doğru uçarak yere düştüm. Köpek de ısırığının etkisiyle benle beraber dışarı yuvarlandı. Yere yuvarlandığımda kendi kendime işim bitti diyerek bir anda köpeğin çığlıkları beni ayağa dikti. Köpek bahçeden dışarı fırlamasıyla birlikte cayır cayır yanmaya başladı. Bir anda tüm vücudu alev almış vaziyette çığlıklar atarak hocanın evine doğru koşmaya başladı. Bu gürültüyle birlikte evin kapısı açıldı. İçeriden önce hocanın yardımcısı olan zayıf adam, ardından da hoca çıktı. Sıska adam alevler içindeki köpeği kucaklayarak arka bahçeye doğru panikle koşmaya başladı. Hoca ise direkt gözlerimin içine bakarak bir şeyler fısıldadı. Aramızda 40-50 metre mesafe olmasına rağmen ben fısıltısını duymuştum. Dediklerini tam anlamasam da inni, cinni, iblis gibi bir şeyler dedi. Ben korktum ve hemen ormanın derinliklerine koşarak oradan uzaklaşmaya başladım. Ben koştukça etrafımdaki ağaçların arasında sanki birileri de benimle beraber koşuyordu. Ayak sesleri, at nalı sesleri ve buna benzer sesler duyuyordum. Ama ne arkamda ne de yanlarımda kimseler yoktu. Bir süre sonra ana yola yaklaşırken hocanın bariz seslerini duydum. İnne ifreti şeydan gibi bir şey 7 defa tekrarladı. Yerler zerzeli olurcasına sallanırken ben kendimi ana yola atıverdim. Nefes nefese kalmıştım. Artık koşacak dermanım yoktu. Vücudum terden sırılsıklam olmuştu. Ana yoldan vızır vızır arabalar geçiyordu. Bir süre soluklandıktan sonra arabalara beni alması için işaret ediyordum. Fakat beni almak için kimse durmuyordu. Bu arada ben ana yola çıktıktan sonra ne hocanın sesi ne de başka bir şey duymuyordum. Her şey normale dönmüştü. Hava kararmadan yakın bir yerleşim yerine gitmek için otostoptan vazgeçip yürümeye başladım. Yaklaşık 3 kilometre kadar yürüdükten sonra bacaklarımda derman kalmadı ve kendimi yolun kenarına attım. Yüzümü yere koyup hüngür hüngür ağlamaya başladım. Artık tamamen pes etmiştim. Ne olacaksa olsun düşüncesiyle öylece yatıp ağlamaya devam ettim. Her şeyin bittiği dediği o noktada yoldan geçen bir araba durdu. Arabanın kapısı açıldı. Kafamı yana doğru çevirip arabaya baktım. Beyaz eski Toroslardandı. Arka kapıdan yaşlı, beyaz saçlı, beyaz sakallı bir dede indi. Önden de genç, sakallı, cübbeli, 20'li yaşlarda genç bir erkek indi. İkisi de kollarımdan tutup beni yavaşça arabanın arkasına oturttular. Ardından genç direksiyona geçti ve hoca da yanına oturdu. Arabanın bagajına doğru uzanıp eline bir matara aldı. Ardından kendi ellerine döküp önce yüzümü sildi. Ardından suyun kalanını içirdi. Adamların kim olduğunu, beni nereye götürdüklerini bilmiyordum. Benimle hiçbir şey konuşmamışlardı. Arabada akşam saatlerine kadar süren birkaç saatlik yolculuğun ardından bir köye giriş yaptık. Genç olan arabayı bahçeli bir köyün evinin içine park etti. Ardından araçtan indi, arka kapıyı açtı. Hoca kolumdan tutup "Gel evladım, benim misafirimsin" dedi. Nedendir bilmiyorum ama bu adama güvenmiştim. İkiletmeden yaşlı adamla beraber arabadan indim. Ardından yaşlı adamın evine girdik.
Genç adam içeriden bir temiz kıyafet ve çamaşırlar getirdi. Abi al bunları. Önce bir duşa gir. Gusül abdestini al. Sen çıkana kadar ben de yiyecek bir şeyler hazırlayayım dedi. Ses etmeden kafamı sallayarak onayladım. Duşa girdim ve aylardır yıkanmamanın vermiş olduğu tüm kiri üzerimden attım. Ardından gusül abdestimi aldım ve besmelemi çekip duştan çıktım. Temiz kıyafetler ve duş beni çok rahatlatmıştı. Salona girdiğimde yaşlı adam kurduğu yer sofrasına buyur etti. Yemeğe başladığımızda kendimi tutamadım ve sizi bana Allah gönderdi dedim. Yaşlı adam evet. Fakat sofrada bunları konuşmayalım dedi. Yemeğimizi yedik ve sofra duamızı edip şükrettik. Genç oğlan sofrayı toplarken hoca da beni yandaki odaya çağırdı. İçeriye geçip mindere oturduk. Genç oğlan da bize birer bardak çay getirdi. Çayımızı yudumlarken yaşlı adam anlat bakalım evlat. Senin hikayen nedir dedi. Ben de tam en başından abimin evinde kaldığım günlerde Ahmer'e aşık olduğum günlerden başlayarak anlattım. Hoca beni sonuna kadar sessizce dinledi. Derin bir iç çekti. Çayını yudumladı ve evladım Ahmer nedir? Sen bilir misin dedi. Hayır manasında kafamı salladım. Hoca o zaman ben sana anlatayım dedi. Ahmer dediğin şey Arap Yarımadası'ndaki 4 büyük padişahtan biridir. Çok güçlü bir cin ordusuna sahiptir. Okült sıralamasındaki 4 kaba elementten meydana gelmiş, bu sayede kimi zamanlar yoğunlaşarak insanların görebileceği bir forma bürünür. Öfke ve nefret doludur. İnsanlara büyük zararlar veren, kimi zaman hayvan, kimi zaman insan, çok nadir de kendi formunda gözükür. Cinler içinde en korkutucu olarak bilinir. Beni yanlış anlama evladım ama karım diye evlendiğin kişi eğer insan değilse senin için çok kötü dedi. O anda aklıma mal aldığım toptancının sözleri geldi. Bir süre sessizce düşüncelere daldım. Yaşlı adam sessizliği bozdu ve tüm kabahat senin, günahı vebali senin dedi. Şaşırdım ve nasıl hocam diye sordum. Hoca yine bir iş çekti. Bak evladım, sen kısmetini Allah'tan değil cinlerden istemişsin. Dua etmek yerine gidip cinlere sığınmışsın. Büyü yaptırmanın ne kadar büyük bir günah olduğunu bilmiyor musun dedi. Kafamı önüme eğdim ve sustum kaldım. Yaşlı adam şimdi uyumak yerine doğru abinin evine gidiyoruz. Kendisi bu konularda bilgili. Sana inşallah yardımcı olur dedi. Çaylarımızı bitirdik ve evden çıktık. Birkaç dakika yürüyüşünden sonra yaşlı adamın abisinin evine geldik. Odaya geçip tüm olanları ona da baştan anlattık. Yaşlı adamın abisi de bize Ahmer'in ne olduğundan bahsetti ve ardından evladım senin hoca diye gittiğin adama biz Karahüttam diyoruz. Kendisi cinci hoca falan değil. Bildiğin cinlere hizmet eden, onlarla evlenen, onlarla beraber yiyip içen, rızkını onlardan alan birisi. Kendisi böyle büyü işleriyle uğraşmaz ama belli ki seni bir şeyde kullanmak istemiş. Ne olduğunu din kardeşlerimizden öğrenmeliyiz dedi. Şaşırdım. Ve din kardeşlerimiz kim dedim hocam. Hoca öğreneceksin dedi. Ardından odadan çıktı. Üzerimi değiştirip geldi. Ve haydi gidiyoruz. Hoca, yaşlı adam, genç oğlan ve ben yürüyerek çıktık yola. Ormanın içine daldık ve yürümeye başladık. Ormana girince içimiz sıkıntı bastı. Hocam ben gelmek istemiyorum dedim ve durdum. Hoca yürü evladım, sen gelmeden olmaz dedi. Ben gitmemek için dirensem de bir süre ikna etmeye çalıştılar ve düştük yola. 45 dakika kadar yürüdükten sonra bir kayalığın tepesine vardık. Hoca daire biçiminde hepimizi oturttu. Fısıldayarak dua gibi bir şeyler okudu. Okurken de bir yandan ortaya koyduğu gümüş tasın içine su doldurup işaret parmağıyla yavaş yavaş karıştırıyordu. Bir süre sonra kafama elini uzatıp saçımı kopardı. Kopardığı telleri suyun içine atıp karıştırmaya devam etti. Bir süre sonra suyu karıştırmayı bıraktı. Ayağa kalktı ve taştaki suyu kayalıklardan aşağı döktü. Ardından tekrar eve döndük. Saat o kadar geç olmuştu ki artık hava aydınlanmaya başlamıştı. Hocaya, hocam neler oluyor artık yeter. Allah aşkına anlatın. Ben neyin içindeyim? Bana yardım edecek misiniz dedim. Hoca, elbette yardım edeceğim evladım. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum dedi ve ekledi. Karahüttam denilen cinlerin çırağı seni çok vahim bir şeyde kullanmış. Ahmer denen dişi cin dünyaya fesat yayacak evlatlar doğurmak için insana ihtiyaç duymuş. Bu Karahüttam da senin durumunu öğrenince karşına çıkarmış. Aslında tek istedikleri bebek doğana kadar yaşayacaksın. Bebek doğduktan sonra ise intihar edecek duruma gelip kendini öldürecektin. Böylece evladına ulaşamayacaktın. Tek istedikleri buydu. Fakat olaylar daha da büyümüş.
Hüttamın cinlerden istediği koruyucu cinli varlığı yakarak öldürmüşsün dedi. Hocanın dediği koruyucu cinli varlık sanırım bahçede yanan köpekti. Hoca sözlerine devam etti. Bebeğin dünyaya gelmesine fazla bir şey kalmamış. Birkaç saat uyuduktan sonra seni eve bırakacağız. Bizi gördüğünü Ahmer'e bahsetme. Onu sevdiğini ve hastaneden bu yüzden kaçtığını anlat. Evde seni korkutacaklar ve intihara sürüklemeye çalışacaklar. Sakın korkma, dediklerine inanma. Bize çocuğun dünyaya geleceği duyurulduğunda oraya geleceğiz. Yapman gereken onun evden kaçmasına izin verme. Biz eve gelene kadar oyalı dedi. Ardından biraz daha konuştuk ve beni yaşadığım kasabanın girişine bırakıp gittiler. İçimde ufak korku ve tedirginlikle kimse gözükmeden eve geldim. Kapıyı çaldığımda Ahmer karşımdaydı. Beni gördüğünde ağlayarak kollarını boynuma doladı. Sevgilim seni çok özledim. Sonunda döndün dedi. Ben de ona sarıldım ve ağlamaya başladım. Sevdiğim kadın karşımdaydı. O gerçekti ve bana sarılıyordu. Bana düzelip geri döneceğini biliyordum. Asla bırakma beni dedi. Bir anda hocanın saçmaladığını ve yaşadıklarımın psikolojik olduğunu düşündüm. Ahmer elimden tuttu ve içeri aldı. Karnı oldukça şişmişti. Ne ara bu kadar büyüdüğünü sordum. Ahmer sakin bir şekilde seni hastaneye yatırdık. Hatırlamıyor musun? Kaç ay geçti? Bebeğimiz yakında dünyaya gelecek dedi. Karnını öpüp okşadım. Bebeğimiz karnında tekme atıyordu. Artık hocanın dedikleri umurumda değildi. Beni intihara sürüklemiyordu. Bebeğimiz ve karım gerçekti. Karşımdaydı. Hiçbir sorun ve sıkıntı olmadan evimizde günlerimizi geçirmeye başladık. Artık doğuma çok az kalmıştı. Ahmet'in karnı şişmiş, yürümekte zorluk çekiyordu. Hamileliğin yaklaşmasından dolayı yengemi evinden alıp bize getirdim. Ben markette çalışırken ona bakmasını ve bir şeyler olursa bana haber uçurmasını tembihledim. Yengemle Ahmet'i eve bıraktıktan sonra markete doğru yürümeye başladım. Bir süre sonra altı sokaktaki Musa amcanın evinden feryat sesleri geldiğini işittim. Hemen koşarak avlunun kapısını açıp içeriye daldım. İçeride Musa amca ve eşi yere çökmüş dizlerini döverek ağlıyordu. Hemen yanlarına gidip ne oldu Musa amca dedim. Yaşlı adam ağlayarak parmağıyla ileriyi işaret etti. Musa amcanın varı yoğu olan 2 iğneyi ölü vaziyette yerde yatıyordu. Acele bir şekilde bekle Musa amca muhtarı alıp geliyorum diyerek koşarak çıktım. Bir süre sonra muhtarın bahçesine daldım. Bahçe oldukça kalabalıktı. Kasabanın erkeklerinin çoğu bahçede muhtarla bir şeyler konuşuyordu. Yaklaştıkça konuşmanın hararetli olduğunu fark ettim. Bahçeye daldım ve muhtara olanı anlattım. Muhtar da biliyorum. Köyü bir hastalık sardı. Gece vakti köydeki bütün hayvanlar ölmüş. Meyve veren ağaçlar tamamen solmuş. Ekinler hiç olmuş dedi. Bu durum oldukça şaşırtıcıydı. Böyle bir şey olması imkansızdı. İnsanların yüzlerinde çaresizlik seziliyordu. Birden aklıma bebeğin doğumu ile ilişkili olabileceği geldi. Hemen eve doğru koşmaya başladım. Bahçe kapısından içeriye daldım. Evin kapısı da açıktı. Eve daldığımda yengemi yerde baygın halde yatarken gördüm. Hemen yere çöküp yengemi sarsarak uyandırmaya çalıştım. Bir süre sonra yengem gözlerini yavaşça açtı. Telaş içinde "Yenge ne oldu sana? Ahmer nerede?" diye sordum. Yengem gözlerini zar zor açıyordu. Halsizlik içinde "Affet beni yengem. Ahmer gerçek değil. Ahıra kaçtı. Hepsi benim yüzümden. Affet" dedi, tekrar bayıldı. Yengemi tekrar sarsam da uyanmadı. Hemen kucakladım ve bizim markete götürdüm. Abim yengemi o halde görünce telaşlandı ve "Ne oldu?" diye bağırmaya başladı. "Abi ne olur sorma. Yengemi hastaneye götür. Ahmer doğuruyor ve evden kaçmış. Ben de onu aramaya gidiyorum" dedim. Ve arkama bile bakmadan eve doğru koşmaya başladım. Yolda bir sürü ölü kedi, köpek, kuş vardı. Gerçekte köyde olan hiçbir şey normal değildi. Ahmer'i bulup eve kitlemeye ve hocanın gelmesini beklemeliydim. Eve soluk soluğa girdim. Bütün odalara tek tek baktım ama Ahmer ortalıkta yoktu. Hemen yengemin ahıra kaçtığını söylediği aklıma geldi. Koşarak ahıra girdim. Ahmer ahırın tam ortasında baygın halde yatıyordu. Yanına doğru koştum. Ahmer'in yanına geldiğimde kapı yine sert bir şekilde kapandı. Etraf bir anda kararmıştı. Uğultular, çığlıklar duymaya başladım. Tüylerim diken diken oldu. Ardından vücudum kaskatı kesildi. Ahmer'in yattığı yerde hafif bir aydınlık belirdi. Yerde kazılmış mezar olduğunu gördüm. Birileri beni o çukurun içine doğru itikledi ve sert bir şekilde içerisine düştüm. Mezarın etrafında çember şeklinde bir ateş belirdi. Bir ses Arapçaya benzer bir dilde kulağıma fısıldadı. Türkçe hariç bir dil bilmememe rağmen
Mezarın içinde dediklerini çok net anladım. Sen bizden birini yaktın, biz de mezarında seni ebediyen yakacağız. O anda korku vücudumun ve ruhumun tüm derinliklerine kadar işlemişti. Yerimden kıpırdayamıyordum. Alevden gözleriyle uzun boylu gölgeler bir anda etrafımda belirdi. Ateşin hemen üzerinden gözlerini bana dikmiş, tepeden öfkeyle bakıyorlardı. Ardından biraz geri çekirdiler. Etrafıma bu sefer cüce boyutlarında, iğrenç kokulu, korkunç suratlı varlıklar çevirdi. Ellerindeki siyah ve kan içindeki tahtaları üzerime döşemeye başladılar. Onlara haykırmak, bağırmak, konuşmak istiyordum ama yapamıyordum. Elimden gelen tek şey diri diri ahırın dibine gömülürken ağlamaktı. Birinci tahta, ikinci tahta, üçüncü tahta derken son tahta ile beraber üzerim tamamen kapandı. Ardından tahtanın üzerine toprak atıldığını anladım. Her toprak atıldığında nefesim daralıyor, yüzüme vuran son ışık taneleri de tamamen ortadan kayboluyordu. Bir süre sonra toprak atma işi sona erdi. Etrafımdakiler yavaş yavaş gittiğini hissediyordum. Mezardan çıkma isteğiyle son bir hamle yapmak istedim. Kafam bir anda hızlıca yukarıya kalktı ve tahtaya vurdu. Artık her şey bitmişti. Burada ölecek, yok olup gidecektim. Belki yıllar sonra İnsanlar bu ahırı yıkıp yerine bir şey yapacaklarında benim cansız bedenime rastlayacaklardı. Zaman ilerledikçe ilerledi. Ne bir gelen var ne de bir giden. İçerideki havada neredeyse tamamen bitmişti. Artık son dakikalarımı yaşıyorum derken bir ses beni kendime getirdi. Biri mezarımı kazıyordu. Belki Ahmer'in cinlerinden biriydi. Belki de beni kurtarmaya gelmişti. Bir süre sonra tahtaların arasındaki deliklerden ışık süzmeleri içeriği aydınlattı. Ardından başımın içindeki iki tahta kaldırıldı. Karşımda hocanın kardeşinin yanındaki genç oğlanı buldum. Onu bulduğuma o kadar sevindim ki hemen yerimden doğrulup ona sarıldım. Genç elimden tutup beni mezardan çıkardı. Soluğum yerine gelmiş ve hava alabildiğime şükrediyordum. Genç oğlan omzuma dokundu ve "Abi yürü, hemen buradan gidiyoruz" dedi. Dışarı çıktığımda hava kararmak üzereydi. Dışarıda da büyük bir curcuna vardı. Arabası olanlar arabasına, arabası olmayanlar at arabalarına veya tuttukları traktörlere evlerindeki eşyaları panik içerisinde yüklüyorlardı. Gence "Ne oluyor burada? Bu insanlar nereye gidiyor böyle?" dedim. Genç beni arabaya bindirdi. Hemen gazlayıp kasabanın çıkışına doğru arabayı sürdü. "Abi sorma olanları. Ahmer'in ordusu kasabalılara, hayvanlarına musallat olmuş. İnsanlar buraları terk ediyor. Bebek dünyaya geldi" dedi. Ben şok oldum. Yutkundum. Ne diyeceğimi bilemedim. Bir süre araçla gittikten sonra kasabanın dışında yolun kenarında bir yerde hoca ve yaşlı adam bizi bekliyordu. Yanlarında durduk. Onlar da arabaya bindi. "Hoca, olanlar oldu. O bebek dünyaya geldi. Biz ne yapsak da artık bebeği bulamayız. Bu saatten sonra olacak tek şey kaçmak" dedi. Ben şaşkınlık ve çaresizlikle "Hocam, olmaz öyle şey. Benim evim yurdum bura. Ben nerelere giderim" dedim. "Hoca, seni merkeze bırakacağız. Sakın bu kasabaya geri dönme. Yapacağın hiçbir şey yok artık" dedi. Beni merkeze bıraktılar ve ben 80'li yıllardan bu zamana kadar bir daha asla o kasabaya dönmedim. Kasaba 1980'li yıllarda terk edilmiş ve şu anda kimse yaşamamaktadır. Ahmer ve bebeğin akıbeti bilinmiyor. Yengesinin ve abisinin akıbeti bilinmiyor. Hikayemizin baş kahramanı bize verdiği röportajdan 6 ay sonra kaldığı huzur evinde vefat etti. Vefatının ardından gönderdiği mektup. Bu mektup hikayede olayları yaşayan kişinin vasiyeti üzerinden vefatının ardından bizlere ulaştırılmıştır. Sevgili dostum Mert, vasiyetim üzerine bu mektup sana ulaştı. Bu mektubu okuyorsan ben çoktan aranızdan ayrılmışımdır demektir. İnsanlara ibret olsun diye benim yaşadıklarımı anlatacağın için çok memnunum. Yaşadıklarımı duyanlar bana kesinlikle üzülmesin. Çünkü ben başıma gelen her şeyi hak ettim. Allah'tan değil, kuldan istedim. Öyle şeylere bulaştım ki insanların arasına fitne fesat sokacak, kötülükten beslenecek bir evladım ve şu anda aranızda. O da sizin gibi konuşacak, sizin gibi gözükecek, sizin gibi yiyip sizin gibi içecek. Ama sizden nefret edecek. Ben öldüm diye kurtuluyorum sanmayın. Asıl ızdırabım şimdi başlıyor ve ebediyen sürecek. O mezara ikinci kez girecek olan bu nacizane bedenim çürüyüp gidecek ama ruhum hep yanacak. Beni kime anlatacak olursan şunu söyle. Allah size nasip etmiyor ise onu başka yerde aramayın. Allah eğer isterse onu size nasip eder. İstemezse etmez. Her şeyin yeri ve zamanı vardır. Ben bana nasip edilmeyeni kuldan diledim ve ebediyen yanacağım. Siz olun, asla bu hataya düşmeyin.